Bu 2B segmenti araçta ikisi de aynı fiyat bantlarında, şöyle aynı fiyat bantlarında. Bu araç 2015 model Elite en dolusu, cam tavanlı, bir iki boya bir değişeni var. Yanlarda önemli aksamlarda bir şey yok. Bu da 2020 model 70.000 kilometrede Clio. Bu araç 1.2 benzinli, bu da 0.9 turbo motora sahip. Yine benzinli Clio. Clio 3 silindirli, i20 4 silindirli bir motor var. Clio turbolu, i20 turbosuz. i20 burada bir kaybediyor ama bunda 1.2 motor olduğu için biraz daha şey oluyor, avantajlı oluyor. Tabi haliyle rampada, bayırda, çimende biraz zorlayabilir. Clio dizel gibi uçar gider. Zaten buradan şunu da çıkarabiliriz. 84 beygirlik bir motor gücü var i20'nin. Clio'da 90 beygirlik bir motor gücü var. Şimdi aracın tasarımına gelecek olursak, daha doğrusu araçların tasarımına gelecek olursak, böyle baktığımız zaman şimdi i20 Elite en dolu paket, Clio'da Joy Bismillah paket. Şeye takılmayın. Fiyat bantları aynı olduğu için bu iki aracı karşılaştırıyorum. i20'de mercek far, 2 tane gündüz led farları vesaire, aynı zamanda sis farına kadar her şey mevcut. Clio'da da normal klasik bir farımız var. Altta da led gündüz farları mevcut, beyaz. Tasarım olarak bu dolu olduğu için bunun da boş paketinde zaten farmar bir şey olmuyor yani. Tasarım olarak i20 öne geçer. Yani videonun ilerleyen sürecinde şunu anlayacaksınız. Aynı paraya 2020 model temiz boş paket bir Clio mu binilir, yoksa 2015 model önemli aksamlarında bir şey olmayan i20'ye mi binilir? O yüzden karşılaştırıyoruz. Yani bunların hakkında görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. i20'nin anahtarı şu şekilde. Çok da fantastik bir anahtarlığı var orijinal araç renginde. Kitleme, açma, bagaj açma şeklinde klasik Clio anahtarı. Clio 4 bu arada, Clio 5 değil, 2020 diyorum ama. İkisinde de zaten anahtarsız binme, çalıştırma gibi özellikler yok bu araçlarda. Aracı şöyle açtığımız zaman katlanır ayna özelliği mevcut, filmlerimiz mevcut ve cam tavan sunroofumuz var, vazgeçilmezimiz. Aynı zamanda çelik jantımız da bulunuyor. Şöyle aracın içine bakacak olursak, 4 cam otomatiği, dikiz aynaların ayarı elektrikli, aynı zamanda katlanır ayna özelliği bulunuyor ve aracın içine girdiğiniz zaman da ferah bir ortam sizi karşılıyor. Yani koltuk rengi olsun, göğüs rengi olsun, Hyundai i20'ler bu konuda 10 numara bence, şahsi görüşüm. Buradan kadranın aydınlatmasını kısıp açabiliyor, DSP'yi vesaire buradan şey yapabiliyoruz. Fonksiyonel bir direksiyonumuz var. Hız sabitleme, limitleme gibi özellikler mevcut dolu paket olduğu için. Multimedya kontrollerini vesaire buradan sağlayabiliyoruz. 5 ileri manuel bir şanzımanımız var zaten. Otomatik far sensörüdür, park sensörü gibi özellikler de mevcut dolu paket olduğu için. Yine şurada güzel bir gözlüklüğümüz bulunuyor ve aynı zamanda ben böyle şeylere önem veririm. Burada da bir ayna detayımız var ve aynı zamanda aydınlatma detaylı. Volkswagen'de bunu açınca yanar. Bunda da manuel hiç yoktan iyidir. Şöyle hem cam tavan hem sunroof şeklinde bulunuyor ve perdesi de elektrikli, yine bilmeyenler için. Multimedya ekranımız da bulunuyor ve navigasyon, geri görüş kamerası gibi özellikleri de bulunuyor bu araçta. Şöyle arka tarafa da geçecek olursak hacmine bir bakalım. Yine aynı koltuk desenleri. Bu koltuk mesela şu an en arkada. Hatta bu yatık pozisyonda. Baş mesafesi çok iyi. Diz mesafesi bence çok iyi. Dolu paket dahi olsa zaten kolçak vesaire bir şey yok. Ama ferah bir ortam var. Sırf şu cam tavanın verdiği hassasiyet yüzünden. Clio'larda da cam tavan özelliği var. Opsiyon olarak satın alınabiliyor. Ama 100 araçtan belki 15-20'sinde vardır. O kadar az. Neden öyle bilmiyorum. Emniyet kemerlerinin de yukarı aşağı ayarı bulunuyor. Sürücü kolçağımız da var. Yine bilginiz olsun. Koltuğumuza bakalım. Katlanır koltuk özelliğimiz bulunuyor araçta. Şöyle bagajımızı açalım. Oldukça kullanışlı bir bagaj haznesi mevcut ve yüksekliği de gene iyi. Litre bazına söyleyecek olursak 300 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Şurada şöyle bir aydınlatması bulunuyor. Orada da yangın tüpü vesaire konumlandırılmış. Şuradaki çengelden de poşet vesaire gibi şeyleri asabilirsiniz. Güzel düşünülmüş özelliklerden birisi.
Yedek lastiği de burada bu şekilde konumlandırılmış ve bisiklet tekeri gibi, el arabası tekeri gibi oluyor ya, ufak bir şey. O ayarda bagajı da şöyle hemen kavrayıp kapatabiliyoruz. Yine arka tasarım olarak da ben de yine puanı kapıyor. Buradaki Blue detayı da bu arada araştıranlar için söyleyeyim. Blue Kart diye o dönem bir şey çıkarmışlar. Ona istinaden taktıkları bir yazı. Accent Blue geliyor hep aklıma. Şimdi Clio'ya geçelim. Şu şekilde demin gösterdim. Açma, kitleme, bagaj açma. Bu da içerideki sürücünün oradaki aydınlatmayı yakar. Bilginiz olsun. Araç Joy paket, dediğim gibi Bismillah paket, 2020 model, kilometresi düşük, 70.000 kilometrede alabileceğiniz temiz araçlardan birisi. Birisi şöyle de düşünebilir, çok aksesuar olmasın ama arabam temiz ve modelli olsun düşünürseniz ön plana çıkan araçlardan bir tanesi. Ama burada da şöyle bir sıkıntı geliyor. Çelik jant özelliği yok, aynı zamanda katlanır ayna özelliği yok ve şöyle içeriği açtığımız zaman da yine donanım olarak aşağı aksesuarlar akmıyor. Ön iki camımız elektrikli klasik Renault, işte bildiğiniz gibi. Bu arada Renault'u gömmek için çektiğim bir video değil. Dediğim gibi aynı fiyat bandında, tercih meselesi. Elektrikli aynalar bulunuyor. Şöyle de gelecek olursak zaten bu da aynı şekilde plastik. Bunda da kadran aydınlatmasını buradan kısıp açabiliyoruz. İki araçta da start stop bulunuyor bu arada, bilginiz olsun. Otomatik far gibi özellikler mevcut değil ama sonradan takılma, arkada göreceksiniz zaten park sensörü bulunuyor. Sıfır gibi bir araba. Şöyle direksiyon da yine fonksiyonel ama bunların fonksiyonu şu yandan oluyor. Klasik Renault'da yine bildiğiniz gibi. Burada hız sabitleme ve limitlemenin özellikleri bulunuyor. Buradan da seslenebilirsiniz birini arayacak olursanız şayet. Yine şurada küçük bir gözü var. Bu gözü de seviyorum. Kartvizit vesaire için değerlendirilebilir. Bu makyaj yedi zaten 2016-17'de bildiğiniz gibi. 2016'da bunlar falan değişti ve bu şey daha iyi. Aynı zamanda şuradan da şarj için çıkardıkları USB var. Bu çok iyi bir olay zaten. Multimedya olarak da yine Bluetooth, USB gibi özellikler mevcut. Telefon görüşmesi de yine bulunuyor. Ses olarak da kalitesine bakacak olursak i22 buna göre daha iyi. AUX çıkışı da bulunuyor. İkisinde de analog klima var. i20 en full olmasına rağmen analog klima, çok yanlış, dijital klima olmalıydı. Buradan da yine aracı çalıştırma 5 ileri manuel bir şanzıman. Burada zaten bildiğiniz gibi hız sabitleme, limitleme şeylerini devreye sokuyoruz. Bunda gözlüklük gibi şeyler yok. Sürücüde ayna var, ışık yok. Olabilir, insanlık hali. Koltuğun yukarı aşağı ayarı mevcut. Yine i20'de de yukarı aşağı ayarı mevcut. Clio'nun şöyle arkasına bir geçelim. Manuel ya, yakışmıyor. Boşu dahi olsa vermeyin abi, otomatik verin yani. Bunda da yine diz mesafesi olarak iyi, baş mesafesi olarak da iyi. Kolçak vesaire zaten haşa. Burada anlatacak çok bir şey yok. Standart B segmenti araçlardan birisi yani. İkonu inceliyor olsaydık daha farklı bir sonuç çıkabilirdi ama 2020 model ikona geçtiğimiz zaman da 400.000'li bantlara kadar çıkıyor fiyat. Yani siz anlayın onu. Bunda da yine koltuklar katlanır. Arka park sensörü sonradan takılmış. Şöyle bunun da bagajı açması oldukça basit. Şu şekilde. Bunda da bagaj hacmi olarak kullanışlı ve bunun da bagaj hacmi 300 litre. Araçların zaten şöyle arkasından fitlediğiniz zaman araçların boyu aynı. Bir de Polo'ya bakın. Araçların ön seviyesi aynı. Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz bu şekilde. Birbirine gerçekten çok yakın derecede olan araçlardan bunlar. Bunda da yedek lastik burada bulunmuyor. Kirko vesaire burada. Burada zaten kılavuz var. Buradan ayarlayıp yedek lastik altta bulunuyor. Bu bir dezavantaj. 2 saat lang 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 aşağı doğru indir. Sonra bir daha takacakken de lang 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 yukarıya doğru çek. Uzun iş. Ufak da olsa o yine benim için bir adım öne geçer. Bunda da Passat'lardaki gibi Clio yazısı ortada. Şöyle yanlarına bir bakalım yine Clio'ya. Şöyle gayet bir araba. Clio'da dediğim gibi 3 silindirli bir motor bulunuyor. 90 beygirlik bir motor gücü var. 100 km hıza 12.9 saniyede ulaşabiliyor ve 178 km hızı gördüğünü söylüyor. Fabrika verisi. Euro 6 yeni nesil bir motor var. 140 Nm torkta güç üretiyor. 45 litrelik de bir yakıt deposu var. Uzun yolda 4.3, şehir içinde 6.1 yaktığını söylüyor fabrika verisi. Bence külliyen yalan.
Yok öyle bir hikaye. Şehir içinde yakacağı 7-7,5 litre, uzun yolda da yakacağı 5,5-6 litre arası yakacaktır. Buna yani klima açsak haşa tövbekar olacağız. i20'ye gelecek olursak 84 beygirlik bir motor gücümüz var. 4 silindirli bir motorun olması gayet güzel ama turbo bir motor olmadığı için de rampada bayılacaktır biraz. Ama hızını aldıktan sonra da kimse tutamaz. 170 kilometrelik bir hıza ulaşıyor ama ben şayet 185 gibi gördüydüm bu araçta yanlış hatırlamıyorsam. Euro 5 bir motorumuz var. 121 Nm tork güç üretiyor. Şehir içinde 6 litre, uzun yolda da 4,2 litre yaktığını söylüyor. Bu da bence külliyen yalan. Şehir içinde yakacağı 7 litre, uzun yolda da yine Clio gibi 6 litre gibi bir şey yakacaktır. 100 km hıza da 12,7 saniyede ulaşabiliyor. Clio'ya göre daha iyi görünüyor. Geldik yine bir videonun sonuna. Tabi günün sorusunu da soralım. İki araçtan hangisini tercih ederdiniz? Bana sorsanız i20'yi tercih ederdim. Modeli düşük olsun ama full artı full ve gösterişli bir araba. Clio'ya baktığımızda yani ön plana çıkıyor bana göre. Bir esnaf gözünden söylüyorum bunu. Ve piyasa olarak da yine bu bir adım önde, hızlı. Gerek yol tutuşu olarak da yine Clio'ya göre i20 biraz daha oturaklı. Ama hemen de çok bir fark yok. Aynı ayardalar. Boylar dahi aynı. Şeyimi i20'den yana kullanıyorum. Siz hangisini kullanıyorsanız yani tercih ediyorsanız yorumlarda bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki araç videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.